Çikolata denince hepimizin aklına damağımızda bıraktığı nefis tat gelir değil mi? Bugün sizlere bu tadın içine gizlenmiş acı bir içerikten bahsedeceğiz. Çikolatasıyla ünlü ülkeler dediğimizde ise aklımıza İsviçre, Belçika, Hollanda ve diğer Avrupa ülkeleri gelir değil mi? Peki çok uzaklardaki Batı Afrika ülkeleri gelir mi? Mesela Fildişi sahili ya da Gana. Bugün bizi dinledikten sonra gelmeli. Çünkü çikolatanın en temel ham maddesi olan kakao ve dünyadaki kakao çekirdeklerinin %70'i Fildişi sahili ve Gana'da üretiliyor. Peki sorun nerede? Yediğimiz çikolatanın içinde çocuk emeği olabilir. Hatta köle çocuk emeği. Şimdi yavaş yavaş sorunun derinliklerine inelim. Çikolatanın ham maddesi kakao çekirdekleri Batı Afrika, Asya ve Latin Amerika'nın tropikal iklimlerinde yetişiyor. Geçtiğimiz 10 yıllarda gönüllü kuruluşlar ve bölgeye giden gazeteciler Batı Afrika'daki kakao çiftliklerinde yaygın bir şekilde çocuk işçiliği kullanıldığını, hatta köle çocuk işçilerin bulunduğunu ortaya çıkardı. Kamerun, Nijerya, Sierra Leone bu ülkeler arasındaydı. Fakat en çok çocuk işçiliği Fildişi sahili ve Gana'da rapor edildi. Kakao çiftçilerinin çocuk emekçileri çoğunlukla 12 ila 16 yaşları arasında. Ancak bölgeye giden gazeteciler tarafından çiftliklerde 9 yaşında hatta 5 yaşında çocuklar dahi tespit edilmiş. Ve bu çocukların %40'ında kız çocukları oluşturuyor. Sorunun temeli çocuk işçiliğinin görüldüğü pek çok ülkede olduğu gibi ekonomik. Fildişi sahili ve Gana'da büyüklüğü 5 hektarın altında yaklaşık 5-6 milyon küçük kakao çiftliği var. Çiftçilerin elde ettikleri gelir hem düşük hem de istikrarsız. Ve bu durum giderek kötüleşiyor. 1970'lerde kakao çiftçileri bir çikolatanın değerini %50'sini alırlarken bugün bu oran %6'ya düşmüş. Gana ve Fildişi sahilindeki ortalama bir kakao çiftçisi bir hanenin temel ihtiyaçlarını karşılamak için gereken yerel asgari gelirin %40'ını kazanabiliyor. Çoğu kakao çiftçisi günde $1 daha az kazanıyor. Sonuç olarak fiyatlarını rekabetçi tutmak için sıklıkla çocuk işçiliğine başvuruyorlar. Şimdi gelelim işin en karanlık tarafına. Çocuk ticareti. Batı Afrika'nın çocukları derin bir yoksulluk içinde olduklarından ailelerine destek olmak için kakao çiftliklerine gelip çalışıyorlar. Ama daha kötüsü bazı çocuklar akrabaları tarafından tacirlere ya da çiftlik sahiplerine satılıyor. Bazen de insan tacirleri genellikle dünyanın en fakir ülkeleri olan Burkina Faso ve Mali gibi komşu Afrika ülkelerindeki küçük köylerden küçük çocukları kaçırıyor ve kakao çiftçilerine satıyorlar. Çiftliklere satılan bu çocuklar ailelerini yıllarca göremiyorlar ve evlerine gitmelerine izin verilmiyor. Yavaş çalıştıkları zaman kırbaçlanmak veya kaçmaya çalıştıklarında fiziksel şiddete uğramak hayatlarının doğal bir parçası. Bazı yerlerde kaçmalarını önlemek için çocuklar geceleri kilitleniyor. İşin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Dünyadaki büyük çikolata devlerinin ihtiyacı olan kakaoyu üreten bu çocukların bir kısmı çikolatanın tadına hiç bakmamış. Kakao üretiminde çalışan çocuklar sayısız risklerle karşı karşıya kalıyor. Çocuk işçiler günde 14 saate kadar çalışmaya zorlanıyorlar. Ormanı temizlemek için motorlu testere kullanıyorlar. Son derece ağır ve tehlikeli bıçaklar olan palaları kullanarak kakao balyalarını kesmek için yüksek kakao ağaçlarına tırmanıyor ve kestikleri balyaları 100 pound'dan fazla ağırlığa sahip çuvalları doldurup ormanın içinden taşıyorlar. Hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ağaçlara büyük miktarlarda böcek önleyici kimyasallar sıkıyor ve bu kimyasalları doğrudan vücutlarına alıyorlar. Çiftlik sahipleri genellikle çocuklara yiyecek olarak mısır ezmesi, manyok ve çevre ormanda yetişen muz gibi en ucuz gıdaları veriyor.
ve bu çocukların %30'u hiçbir şekilde eğitime erişemiyor. Peki, bu korkunç durumu değiştirmek için hiç mi çaba harcanmıyor? Elbette ki çocuk işçiliği ile çocuk köleliğini belgeleyen gazeteciler ve kimi kuruluşların hazırladığı sayısız dokümandan sonra bir takım girişimler yapılmaya başlanıyor. Dünyanın en büyük çikolata üreticileri ve Batı Afrika hükümetleri tarafından kakao üretiminde en kötü çocuk işçiliğini ortadan kaldırmaya yönelik pek çok eylem planı, proje ve girişim uygulamaya konuyor. Ancak bu girişimlerin çoğu kakao çiftçilerinin çok küçük bir kısmını içine aldığından fazla da işe yaramıyor. Diğer taraftan kar amacı gütmeyen kuruluşlar olan Fairtrade, UTZ ve Rainforest Alliance tarafından verilen sertifikasyon etiketleri uygulamaya konuyor. Bir çikolatanın bu etikete sahip olması ham maddesi olan kakaonun adil bir şekilde, yani çocuk işçi kullanılmadan ve çiftçisinin de adil bir gelir kazanarak üretildiği anlamını taşıyor. Geçtiğimiz 10 yılda dünyadaki büyük çikolata şirketleri bu kuruluşlarca verilmiş sertifikasyon etiketlerine sahip kakaoyu artan miktarlarda satın alma sözü verdiler. Örneğin dev bir çikolata firması kakaosunun yaklaşık yarısını, bir diğeri ise %80'ini sertifikalı kaynaklardan satın aldığını bildiriyor. Gerçek şu ki günümüzde tüketiciler olarak satın aldığımız çikolatanın çocuk işçi emeği ya da daha kötüsü köle çocuk emeği içerip içermediğini bilmenin kesin bir yolu yok. Çünkü dünyada kullanılan tüm kakaonun sadece 1/4 ile 1/3 adil ticaret sertifikaları ile satın alınıyor ve hiçbir etiket çikolatanın sömürücü emek kullanılmadan yapıldığını garanti edemiyor. Peki, tüketici olarak yediğimiz çikolatanın, hatta çocuğumuzun yediği çikolatanın bir başka çocuğun emeğini içermeden üretildiğini nasıl bileceğiz? Ve o çikolatanın boğazımıza takılmamasını, ağzımızda acı bir tat bırakmamasını nasıl sağlayacağız? Bu kolay değil. Ama farkında olmak sanırız bu işin ilk adımı. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz ilk adımı atmışsınız demektir. Sonrası araştırmak, daha fazla bilgi sahibi olmak ve özellikle kakao ham maddesi kullanan bir üretici iseniz aldığınız kakaonun menşeini araştırarak mümkün olduğunca sertifikalı kakao kullanmak. Sanırım yapabileceğimiz diğer şeyler.